Beyz Akademi'nin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde OGV adına SOP'den bahsediyor olacağız. SOP'nin pre-attraction ve attraction aşamalarını sizlere açıklıyor olacağım aslında. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Ceren. Genel merkezde OGV'den sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. İlk olarak SOP nedir? Bundan başlamak istiyorum. SOP aslında bizim sadece Isaac'te sahip olduğumuz bir prosedür değil, şirketlerin de sahip olduğu kendi işleyişlerini hem standart bir hale getirmek için hem de daha sağlıklı prosesler izleyebilmek için kendi organizasyonlarında kullandıkları bir prosedür diyebilirim aslında. Tamamen yüksek kaliteyi, efektif çalışmayı amaç edinen ve performansı da arttırmayı amaç edinen bir prosedür aslında. Peki Isaac'te bizim sahip olduğumuz SOP ne aslında? Biz Isaac olarak, organizasyon olarak aslında hem üyelerimizin hem takım liderlerimizin, organizasyonda çalışan herkesin aslında hem Isaac'in brandiyle hem Isaac'in kendisiyle daha sağlam bir bağlantıyı hissetmesi ve aslında sunduğumuz servislerde, müşterilere sunduğumuz servislerde aynı kaliteyi sunduğumuzdan ve standart bir operasyon işlediğimizden emin olmak için sahip olduğumuz bir proses, bir guideline diyebilirim aslında. Bu guideline'da da detaylı olarak aslında neler olması gerektiğini görüyor olacağız birazdan. Şimdi Customer Flow ile SOP arasındaki fark ne? Aslında bundan bahsetmek istiyorum. Niçin? Çünkü Customer Flow'umuz da var bizim bildiğiniz gibi. Customer Flow'da da attraction aşamasından başlıyoruz. Post Experience'e kadar aslında o aşamalarda nelerden sorumlu olduğumuz yazıyor. O zaman neden SOP'ye ihtiyacımız var diye bir soru kafanızda canlanıyor olabilir aslında ama ikisi de farklı target'a hesap ediyor. İkisi de farklı hedefe yönelik aslında. Customer Flow birazcık daha bizim customer'larımız için yani müşterilerimiz için nasıl bir süreçten geçtiklerini gösteren bir tabloyken SOP aslında bizim üyelerimizin ve bizim network'ümüzün ne tarz aşamalardan geçmesi lazım biz bu Customer Flow'un içinden geçerken. Aslında ikisi de birbirine bağlantılı yani SOP de Customer Flow'a bağlantılı. Customer Flow'daki aşamaları daha detaylı bir şekilde inceliyor olacağız SOP'de. Aslında aradaki main fark bu şekilde diyebilirim. Şimdi Global Volunteer'ın SOP'sine bakalım istiyorum. Son updatelenmiş, yani güncellenmiş SOP'yi inceliyor olacağız sizinle. Burada açılımını zaten görebilirsiniz. Standard Operating Procedures diye bir açılımı var. Şimdi youth tarafı bakıyor olacağız. Zaten OGV bizim çalıştığımız kesimde gençler, yani gençlerle çalışıyoruz. Youth tarafından başlayalım o zaman. Pre-attraction kısmıyla başlıyor olacağız. Zaten burada da pre-attraction ve attraction kısımlarını anlatıyor olacağım bu eğitim videomuzda sizlere. Pre-attraction kısmından başlayalım. Burada görebiliyorsunuz. Üst kısımda topiğe yapılması gereken aktiviteleri, responsible'ları ve description'ları görebilirsiniz. Burada aslında bu sayfada yazan noktaların hepsinin responsible olduğu taraf MC. O yüzden burayı çok detaylı bir şekilde açıklamayacağım ama özetleyecek olursam pre-attraction aşaması ilk olarak MC tarafında başlıyor. Finans tarafıyla bir sinerji meeting ile başlıyor. Aslında burada sahip olduğumuz ürünün fiyatlandırılması konuşuluyor. İşte ödeme şekillerinin tekrar gözden geçirilmesi, sözleşmelerin tekrar gözden geçirilmesi aslında. Bunların tartışıldığı, tekrar bir yenilendiği bir aşama diyebilirim. Sonrasında burada hem genel merkezin hem de şubelerin sorumlu olduğu kısma geliyoruz. Pre-attraction'da Expo Settings, yani bir sonraki aşamamız bizim yapmamız gereken pre-attraction kısmında olan kısmımız Expo Setting. Bu ne aslında? Sahip departmandaki üyelerin, takım liderlerinin Expo dediğimiz sistemde atanması, yani bir OGV takımının oluşturulması ve OGV takımın içerisinde takım liderlerinin üyelerinin olması ve her takım lideri üyenin de bir Isaac e-mailinin olduğundan emin olunması aslında bu sürece giriyor diyebilirim.
Expa'da işlemlerimizi yaptık. Artık bütün takım liderlerimizin, üyelerimizin Expa mailleri var. Expa'da atalı herkes. Sonrasında Product Development dediğimiz alana geliyoruz. Burada Pre-Attraction kısmında Product Funnel Process Time Exchange Standards MPS olarak aslında ayrılıyor. Şimdi zaten Pre-Attraction'ın adı üstünde, yani önce, Attraction'dan önceki kısım. Yani burada biz hem Attraction aşamasında hem o Customer Flow'daki diğer aşamaları aslında kendimize hazırladığımız bir alan aslında. Burada da Product Funnel'da aslında bizim yaptığımız şey ilk olarak bir takımımızla beraber, departmanımızla beraber current state'imizi, güncel durumumuzu bir analiz etmemiz, bottleneck'lerimiz, zorlandığımız kısımlar nereler, o bottleneck'lere göre hangi aksiyon adımlarını alacağımızın belirlenmesi, hedeflerimizin belirlenmesi gibi noktaları burada aslında tamamlıyoruz. Sonrasında process time'ımızı analiz ediyoruz. Yani biz normalde kaç günde apply yapabiliyoruz, kaç günde code call'umuzu yapabiliyoruz, kaç günde accepted, kaç günde approve yapabiliyoruz, hangilerinde bottleneck'lerimiz var, hangilerinde zorlanıyoruz, hangilerinde ne gibi zorluklar var gibi bunları analiz ediyoruz ve bunlara yönelik tekrardan bir aksiyon adımları çıkartıyoruz aslında. Sonrasında da yine kendimize bir hedef koyuyoruz aslında kendi dönemimiz için. Sonrasında exchange standartların analizini yapıyoruz. Yani biz hangi standartlarda sağlanıyor bizim customer'ımıza, hem biz taraflı hem home entity taraflı hem host entity, yani karşı şubeler hangi standartları sağlıyor, hangi standartlarda sıkıntılarımız var, ne gibi sıkıntılarla baş ediyoruz dönem içerisinde, bunların analizi ve bunlara yönelik tekrar bir aksiyon adımının belirlenmesi ve kendimize de yine bir hedef koymamız diyebilirim aslında. Onun sonrasında MPS'in analiz edilmesi, yani bizim şu anki zorluklarımız, yaşadığımız sıkıntılar yine ne? Aynı şekilde Exchange Standard Process Time ve Product Funnel'da yaptığımız gibi aynı işlemleri burada da yapıyoruz ve kendimize yine bir hedef belirliyoruz aslında. Sonrasında IR Management'la devam ediyoruz Pre-Attraction kısmında. Çünkü bizim Attraction'ımıza başlamadan önce, yani aslında asıl operasyonumuza başlamadan önce IR partnerlerimizle de partnerlerimizin analizini de yapıyor olmamız lazım. Yine kendimize hedef belirliyor olmamız lazım. Burada yine aynı şekilde IR Management'la ilerliyoruz aslında. Bu sayfada olan aktivitelerin sorumlulukları MC Genel Merkez tarafına ait. Burada aslında yapılan şey uzun dönemli ve kısa dönemli hedeflerin konulması, entity yani bizim Isaac Türkiye'ye atıyorum ve karşı entitilerle atıyorum İtalya, atıyorum işte Romanya ile olan bizim durumlarımız ne, işte vize sürecinde ne gibi durumdayız, process time'ımız ne, exchange standartlar nasıl sağlanıyor gibi aslında current durum analizinin yapılması, bottleneck'lerin yine belirlenmesi, buna yönelik aksiyon adımlarının belirlenmesi ve aslında yine hedef konulması diye ayrılıyor, ama bu sayfa zaten dediğim gibi birazcık daha genel merkezin sorumluluğunda ilerliyor. Burada şimdi bir sonraki sayfaya geldik. Burada IR Management kısmında aslında LC'nin rolünü görebilirsiniz. Yani şubelerin üzerine düşen rolü görebilirsiniz SOP'de yer alan. Burada aslında kendinizin şube partnerlikleriyle bir hedef belirlenmesi, yani hem applied hem accepted hem approved hem completed üzerine hedeflerin belirlenmesi, sayısal olarak hedeflerin belirlenmesi, karşılıklı process time'ın belirlenmesi. Onun dışında entity timeline'ine uyuyor mu? Yani Isaac Türkiye'de, yani benim size MCVP'nin size sağladığı timeline'la benim LC partnerliğim timeline birbirine uygun mu değil mi gibi noktaların analiz edilmesi. Onun dışında aynı zamanda entity partnerlerin, yani ülke partnerlerimizi desteklemek açısından, performanslarımızı desteklemek açısından siz o ülke partnerlerimizde, o ülke fokuslarımızda, yani zaten ülke fokuslarımız genel merkez tarafından sizlere sağlanıyor. O fokuslarda hangi şubelerle siz partnersiniz, nasıl ilerleteceksiniz bu partnerlikleri, bunlara yönelik aslında stratejilerin, taktiklerin belirlenmesi ve karşılıklı olarak, yani LCVP, IGV ile veya takım lideri IGV ile bizim tarafımızın, yani bizim şubelerimizin expectation'larının kurulması, rutinlerinin belirlenmesi yine bu pre-attraction kısmında sağlamamız gereken şeylerden bir tanesi.
Sonrasında tabii ki de sinerji kısmıyla devam ediyoruz. Marketing tarafıyla yapmamız gereken bir sinerji toplantıları oluyor. Yine pre-attraction kısmında bizim SOP'mizde burada aslında yapılması gereken şeyler. Öncelikle bizim hitap ettiğimiz kesim nasıl bir kesim? Yani personamız ne? Hitap ettiğimiz karakterler, kişilikler ne tarz insanlar? Marketimiz ne? Bunların analiz edilmesi. Ona yönelik kendi lokal, national realitelerimizin analiz edilmesi yine aynı şekilde. Ona göre hedeflerin belirlenmesi tekrarında. Onun sonrasında yine marketin analiziyle beraber okul analizlerinin yapılması, hangi okuldan ne kadar applied çıkartabiliyoruz, ne kadar accept, ne kadar approve çıkartabiliyoruz, hangi okullara odaklanıyor olacağız gibi aslında bunların araştırılmasının yapılması aslında diyebilirim. Onun dışında geçmiş dataların yine incelenmesi, yani bir önceki yılın, bir önceki quarter'ın, bir önceki ayın datalarının incelenmesi ve buna göre bottleneck'lerin ve bunları nasıl iyi yapabilirizin belirlenmesi ve biz lokalimizde nasıl mesaj vereceğiz, hangi ülkeleri promote edeceğiz, aslında yine bunların belirlenmesi diyebilirim. Onun sonrasında fiziksel aktivitelerin, stratejilerin belirlenmesi, yine aynı şekilde ground marketing'in hangi timeline'larda, hangi aylarda ne yapılacak, örnek veriyorum Kasım ayındayız. Kasım ayında hangi okullarda stand açabiliriz, hangi okullarda stand açacağız? Burada aslında sinerjik ilerlenmesi yine bizim pre-attraction kısmımızda ki biz marketingin ne yapacağından haberdar olabilelim ve biz de marketinge feedback verebilelim, gerektiğinde feedback de alabilelim diye aslında. Onun sonrasında devam ediyorum. Yine rutinin belirlenmesi, karşılıklı olarak marketing tarafıyla ne sıklıkla sinerji toplantıları yapılacak, ne gibi sorular oluşuyor kafamızda genel olarak haftalık baktığımızda, online ve fiziksel aktivitelerin raporlarının istenmesi ve aynı şekilde marketingin de sizden sayısal bazı raporların istenmesi ve o raporların her hafta düzenli bir şekilde sizin takımca hep beraber oturup analiz etmeniz yine aynı şekilde bizim pre-attraction'ımıza giriyor diyebilirim. Onun sonrasında hedef konulması, yani birlikte marketing takımıyla beraber conversion rate hedeflerinin konulması, applied, accepted hedeflerinin, belki approve hedeflerinin konulması, beraber timeline kurulması ve customer flow'a yönelik de yine aynı şekilde her aşamada hem conversion rate hem sayısal açıdan birlikte align bir şekilde kurulması diyebilirim. Onun dışında pre-attraction kısmımızda sinerji meetinglerini geçtik. Artık education kısmı, yani bu education kısmında aslında departmanda olan üyelerin, takım liderlerinin, aynı zamanda da şubenin, yani sadece departman takım liderlerinin, üyelerinin, YK'larının değil, şubenin de OGV'de bizim SDG'ler, yaptığımız projeler, yapılan projeler ne etrafında şekilleniyor, biz hangi ülkelere gönderiyoruz, nerelerde ne projeler var, bunların eğitiminin şubeye verilmesi ve departmana verilmesi yine pre-attraction kısmında oluyor diyebilirim. Onun dışında departmanın sahip olduğu bütün bilgilerin aslında hem departmana indirgenmesi, üyelere, takım liderlerine, hem de şubeye de yine aynı şekilde indirgenmesi. Exchange standartlar, customer flow, value proposition, bizim değer tekliflerimiz neler? Onun dışında XPP ve sahip olduğumuz plan bizim önümüzdeki ay için ve özellikle marketingle olan sinerjimiz offline veya online aktivitelerde ne gibi şeylerin yapılacağının eğitimi yine hem departmana hem şube tarafına verilmeli diyebilirim. Pre-attraction kısmından aslında bu kadar. Pre-attraction'da yapmamız gereken şeyleri kısa özetleyecek olursam aslında education, yani bir eğitimin yapılması departmana, şubeye, sinerji toplantılarının yapılması hem o ayı hem o haftayı planlamak adına hem de önceki ayları, önceki dönemleri analiz edilmesi adına. Onun dışında IR management, IR alignment, yani IR LC partnerlerimizde rutinlerimiz neler olacak, hedeflerimiz neler, bottlenecklerimiz neler, alacağımız aksiyon adımları neler, bunların belirlenmesi. Onun işte departman olarak geçmişin analizinin yapılması ve aksiyon adımlarının belirlenmesi, yani planlama yapılması ve Expa'ya da bütün departmanın atanması yine pre-attraction kısmında olan şeylerden bir tanesi diyebilirim.
Attraction kısmıyla devam edelim. Attraction kısmında marketing sineryosuyla beraber başlıyoruz. Burada aslında fiziksel aktivitelere önderlik ediyor olmak, fiziksel aktivitelerin yönetilmesi, planlanmasının yönetilmesi özellikle. Çünkü zaten fiziksel aktivitelerden sorumlu olan departman marketing departmanı ama OGV tarafı da aslında o planlama aşamasında bulunmamız ve aslında attraction kısmında olan şey de bu planladığımız şeyler gerçeğe dönüyor mu dönmüyor mu? Bunun karşılıklı olarak track edilmesi. Onun dışında hem belirlenen KPI'ler, action step'ler, MOS'lerin karşılıklı olarak gözden geçirilmesi sürekli olarak, haftalık olarak hem national ne yapıyor onun gözden geçirilmesi hem de lokalde ne yapıyoruz bunların gözden geçirilmesi diyebilirim. Onun dışında sign-up'ların iletişime geçilip geçilmediği, applied'ların nereleri olduğu, yapılıyor mu yapılmıyor mu gibi şeylerin sinerji toplantılarında, attraction aşamalarında konuşuluyor olması gerekiyor. Onun dışında Customer Management diğer bir kısım Attraction'da yer alan. Burada aslında tamamen online marketing açısından align olunması, marketing tarafıyla verilen reklamlar ne, hangi sosyal medyaları kullanıyoruz, Twitter'da ne gibi paylaşımlar yapılıyor. Onun dışında şube mailine herhangi bir şey geliyor mu? Geliyorsa bunların tracking'i cevap verilmesi yapılıyor mu? Onun dışında lead nurturing mailingleri yapılacak mı? Planlanması gibi noktalar yine attraction kısmında yapılan şeylerden bir tanesi. Bu şekilde attraction aşamasında bir sayfamız, pre-attraction aşamasında da zaten gördüğünüz gibi 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayfamız bulunmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümde zaten pre-attraction ve attraction'ı anlatacağımı zaten söylemiştim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.